Evet değerli izleyiciler, maalesef kapta okuduğunuz gibi Yunanistan-Türkiye arasındaki birinci sınır kapısı kapandı ve ikincisi, üçüncüsü de kapanabilir. Belli değil. Ben bu işin peşindeyim, haberlerin peşindeyim. Türkiye sınır kapılarına iletişimdeyim. Herhangi bir yenilik çıkarsa değerli izleyiciler bu kanalda tabii ki hemen göreceksiniz. Sizin yapacağınız tek şey takipte kalmak, abone olmak, videolara bir like vermek. Değerli izleyiciler, şimdi yollarda belki tanıdığınız vardır. Biliyorsunuz emekli abilerimiz devamlı gidiyorlar, geliyorlar. Tabii öbür vatandaşlar da gidiyor, işi vardır, gücü vardır. Kimse mağdur kalmasın. Lütfen onlara bu bilgileri verin. Tabii ki isterseniz de videoyu paylaşabilirsiniz. Daha da fazlaya insanlara sesimizi duyuralım. Kimse mağdur kalmasın. Birinci sınır kapısı tamamen kapandı. Şu anda kapalı. Ne Türkiye'ye giriş var, ne Türkiye'den Yunanistan'a çıkış var. İkincisi de kapanabilir, üçüncüsü de kapanabilir. Değerli izleyiciler, belli değil. Biraz evvel dediğim gibi iletişimdeyim. Herhangi bir yenilik olursa bu kanalda duyacaksınız. Şimdi size bu haberi aktarmak istiyorum. Bakın hangi alternatiflere gitmişler, neler olmuş, neler bitmiş, neden kapatmışlar, onu bir öğrenelim. Yunanistan'da hükümetin tarım politikalarına karşı büyüyen çiftçi protestoları Türkiye sınırına da sıçradı. Yani çiftçilerin tansiyonu artmış, değerli izleyiciler, sigortalar artmış ve bakın böyle büyük büyük traktörlerinden yolları kapatmışlar. Edirne'deki İpsala sınır kapısının karşısında bulunan Kipi gümrük kapısı akşam saatlerinde eylem yapan Yunanistanlı çiftçiler tarafından tamamen kapatıldı. Traktörleriyle yolu trafiğe kapatan çiftçiler iki ülke arasındaki geçişleri durdurdu. Biraz evvel dediğim gibi, yani bu akşam da ikinci sınır kapısı kapanabilir, anlaşmalara bağlı. Yetkililer saat 19.00'dan bu yana şimdiye kadar İpsala-Kipi hattında hiçbir aracın geçiş yapmadığını bildirdi. Bu yetkililerden geliyor. Hem Türkiye'den Yunanistan'a gitmek isteyen vatandaşlar ve ticari araçlar, onları da salmıyorlar, kamyonları da salmıyorlar. Hem de Yunanistan'dan Türkiye'ye dönmek isteyenler sınırda beklemek zorunda kaldı. Sınır hattında uzun araç kuyrukları oluştu. Yani kimseye torpil de geçmiyorlar. İstersen ticari ol, istersen avukat ol, istersen öğretmen ol, kim olursan ol, torpil yok. Herkes beklemek zorunda. Sürücüler yoğunluk nedeniyle Pazarkule Kastanyes ve diğer alternatif sınır kapılarına yönlendiriliyor ama henüz belli değil. Biraz evvel dediğim gibi iletişimdeyim. Bu alternatif kapılar da kapanabilir. Çiftçiler istedikleri gibi anlaşabilirlerse okey, anlaşamazlarsa bu iş daha da ciddiye gidecek zannediyorum. Çok insanlarımız mağdur kalabilir. Onun için tekrar söylüyorum, lütfen videomu paylaşın. Tanıdıklarınıza gönderin, Facebook'ta paylaşın, paylaşabileceğiniz her yerde paylaşın, sesimizi duyduralım. Ancak Yunanistan genelinde farklı noktalarda da benzer protestoların devam etmesi, bu güzergahlarda da aksamaların yaşanabileceği uyarısını beraberinde getiriyor. Duydunuz, belli değil. Yani İnanın bana, ben şimdi bu videoyu çekerken belki ikinci sınır kapısını da kapattılar. Ama tabii ki haberi aldığım an değerli izleyiciler yatakta olayım. Yataktan kalkıp size o haberi hemen bildireceğim. Çiftçiler akaryakıt desteği. Bakın neden yapıyorlar. Çiftçiler akaryakıt desteği, vergi indirimi, elektrik maliyetlerinin düşürülmesi ve tarım ürünlerindeki alım fiyatlarının artırılması taleplerinden ısrarcı. Yani adamların kazandığı yetmiyor demek ki. Onun için eylemin ne zaman sona ereceğine ilişkin Yunan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı. Değerli izleyiciler, çiftçiler akaryakıt desteği istiyor, vergi indirimi istiyor, elektrik maliyetlerinin düşürülmesi ve tarım ürünlerindeki alım fiyatlarının artırılması. 1, 2, 3, 4, 5 tane çeşitli dosya. Yani bu iş uzayabilir. Onun için lütfen takipte kalın. Ben işin peşindeyim, ben iletişimdeyim. Herhangi bir şey olursa, herhangi bir sınır kapısı daha kapatılırsa bana anında mesaj gelecek ve sizi söz veriyorum buradan aydınlatacağım. Evet, devamlı abilerimiz var tabii ki, emekli abilerimiz var. Gidiyorlar, geliyorlar. Hak ettiler, gitsinler, gelsinler, hayatını yaşasınlar. Şimdi tabii ki Türkiye'de temelli kalamıyor, Almanya'da temelli kalamıyor. Almanya'da biraz ailesi var, çoluğu çocuğu var. Türkiye'de tanıdıkları var.
Kış aylarında gidip geliyorlar. Neden? Almanya çok soğuk olduğu için. Belki birisinin bir işi var, gücü var. Devamlı yollardayız. Değerli izleyiciler, yollarda olan herkese buradan hayırlı yolculuklar diliyorum. Kazasız, belasız, cezasız inşallah. Ve bakın, sene sonuna geldik. Lütfen her videomda söylüyorum. Yani video vaktim olduğu zaman birkaç dakikanızı alacağım gene. Bak, üstüne basa basa. Rica edeceğim, lütfen mağdur kalmayın. Gelecek seneye bana izine gideceğiniz 2 hafta kala bana yazmayın. Murat Bey, ne yapacağız? Çocuğun pasaportunun tarihi geçmiş. Allah aşkına, yani lütfen diyorum, şu pasaportların kontrolünü yapın. Pasaporttur, ehliyettir, arabanın sigorta kağıdıdır. Bakın, var mı? Lütfen, lütfen, lütfen. Ve yollarda mağdur kalan çok vatandaşlarımız oldu. Darp oldular, soyuldular. Değerli izleyiciler, camları kırıldı, çantaları çalındı, içinde pasaport, kimlikler hepsi gitti. Onun için bakın, ben şahsen bir kere yaptım. Pasaportun, ehliyetim, bunların bütün evrakların ben fotokopisini çektim ve arabanın bir köşesinde duruyor. Yani herhangi bir şey olursa pasaportun numarası var, ehliyet numarası var. Çıkarması konsolosluktan daha kolay olur. Lütfen rica edeceğim, yanınızda yolda giderken pasaport ile kimlik varsa, bilhassa Alman vatandaşları olan gurbetçilerimize sesleniyorum. Senin pasaportun vardır, bir de kimliğin vardır, Ausweis'in vardır. Bunun ikisinden de geçiş yapabilirsin. İkisini aynı yere koyma. Yani o çanta çalındı mı hepsi gitmesin. Parayı da ikiye bölün. Hepsini aynı yere koymayın. Ve rica edeceğim, konaklarken, uyurken mümkün olursa birisi nöbet tutsun. Kimse nöbet tutamazsa o çantayı koltuğunun altına bir yere öyle bir sıkıştır ki kendin yani zor çıkarabileceksin ki, yani sen hırsız camını kırdığı zaman hemen bir saniyede alıp kaçamasın. Değerli izleyiciler, akaryakıt satış yerlerinde son senelerde maalesef moda oldu. Arabanın altına girip herhangi bir kablosunu çekiyorlar. Onlar hangi kabloyu çekeceğini zaten bizden çok iyi biliyor. Senin tekerine zarar veriyor. Kablo çekiyor. Sen sabahleyin kalkıyorsun, ihtiyaçlarını görüyorsun, yola çıkacaksın. Pat diye çekici geliyor. Arabanı çalıştıramıyorsun. Diyorsun, iyi oldu geldin. Seni çekiyorlar. Artık Bulgaristan'da mısın, Sırbistan'da mı, Macaristan'da mısın? Seni çekiyor. Bir garaj alanına çekiyor. Binaların arkasındasın. Yanında 3 tane başka tanımadığın insan var. Sen yalnızsın. Senden diyorlar, tamam bunu biz tamir edeceğiz. Baktık ama 1000 euro. Değerli izleyiciler, mağdur kalıyoruz. Mecbursun orada, belki şansın varsa parayı biraz düşürürsün ama çatır çatır hiçbir iş yapmadan senden o parayı da alıyor. Tekerine zarar veriyor, fentiline, sibopunu zararlıyor. Yani ufacık bir şey için bir sürü para veriyorsun. Onun için üstüne basa basa devamlı söylüyorum, böyle şeylere lütfen dikkat edin. Yeni giden gençlerimize, daha bilmeyenler, bunu daha yaşamamışlar. Biz senelerden beri gidiyoruz. Ben şu anda 58 yaşındayım. Çocukluğumuzdan beri bu yolu gidip geliyoruz. Ben biliyorum, eski Yugoslavya 1000 kilometreydi. Çoğu böyle gidişli gelişliydi. Hele bir 400 kilometrelik yer vardı. Pata 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 pata. Büyüklerinize sorun gençler. Bilirler. O yolları çok iyi bilirler. Daha fazla vaktinizi almayacağım. Kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş. Gene çok oldu. Kusura bakmayın. Yalnız lütfen bana bir like, yorumlarda bir nokta koysanız bana çok desteği oluyor. Beni YouTube daha fazla ileri atıyor. Abone olmayan arkadaşlar, şimdiye kadar bak aşağıdan ücretsiz abone olabilirsin. Ve videonun altında bütün bilgiler var. Otel adresleri, vinyetleri nereden alabilirsiniz? Bütün bilgiler var. Bakın aşağıdan bakın. Değerli izleyiciler. Ve en sonunda bakın, fazla uzatmayacağım. Bitti. En sonunda ne diyorum? Sağlık, sağlık en mühimi. Sağlıcakla kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.